Herkese merhaba. Bugün sizlerle AutoCAD'de harika bir uygulama yapacağız. Uygulamayı aşağıdaki açıklama kutucuğundan indirebilir ve kendiniz de bilgisayarınızda deneyerek bu harika uygulamadan keyif alabilirsiniz. Uygulamamızda gördüğünüz gibi arabamızın tekerlerinin eşit olduğunu görebiliyoruz. Ölçülerde bir tarafta gösterilen ölçü diğer tarafta gösterilmemiş olabilir. Çünkü her iki tekerin de ölçüsü aynıdır. O yüzden ölçüsünü göremediğiniz herhangi bir kısım varsa diğer tekerdeki ölçülerden faydalanabilirsiniz. İlk olarak dairelerini çizerek başlamak istiyorum. O yüzden daire komutuna giriyorum. Komuta girdikten sonra ekranımda rastgele tıklattım ve burada radiuslerin 5'i bir tane 5 en içte gördüğünüz gibi. Şöyle yaklaştıralım. Hemen tekrar komutuma giriyorum. Klavyeden boşluk tuşu ile de bir önceki komutu tekrar edebilirsiniz. 10 diyorum ve diğer dairenin ölçülerinin sağ tekerde olduğunu görüyorum. Komutuma girdim. Yeni ölçüm bir tane 25 gördüm. Boşluk tuşuyla komutumu tekrar yineledim. Bir tane 40 görüyorum. Ve tekerin dışındaki daireleri daha sonra çizeceğim. Şu anda tekerdeki ölçülerimi gördüm. Gördüğünüz gibi tam ortasından yukarıya doğru bir çizgi çekerek tekerin o ara bağlantılarını oluşturabiliriz. Bu ara bağlantımızın kalınlığı 5 toplam kalınlığı. Biz ortadan bir çizgi çizmiştik. Dolayısıyla 2,5 sağa 2,5 sola offset atabiliriz. Offset komutuna girdikten sonra 2,5 olarak yazdım ve çizgimi bir tane sağa bir tane de sola atarak bu şekilde oluşturdum. Şimdi trim komutuna girerek gereksiz parçalarımı sileceğim ve aynı uygulamamda yer aldığı şekilde çizgilerimi bırakmak istiyorum. Trim komutunda eğer 2022'den önce bir versiyon kullanıyorsanız komuta girdikten sonra Enter tuşuna basmanız gerekiyor. Şimdi bu komutumuzdan çıkalım ve bunu döndürerek çoğaltalım. Buradaki uygulamada toplamda 8 tane bu bölümden dönerek çoğalmış. Ve yukarıda bizim döndürerek çoğaltma komutumuz Polar Array komutuna giriyorum. Seçimimi yaptıktan sonra Enter tuşu veya mouse'un sağ tuşu da AutoCAD'de Enter demek. Enter'ımı yapıyorum. Merkez neresi olsun? Center neresi? Bu noktanın etrafında dönsün. Hemen yukarısı gördüğünüz gibi menü olarak açıldı. Items bölüme istediğim adetimi yani 8'i yazıyorum. Bu şekilde tekerleklerimden bir tanesini yaptım. Bu tekerleğimin dışında 2 tane daha daire var. Aynı şekilde sağdaki tekerde de olduğu için şimdiden yapayım. Kopyalarken onlar da kopyalansın dedim. Aralıklarına bakarsanız aralık offset değerinin 5 olduğunu görebilirsiniz. Komuta girdikten sonra distance yani mesafemi yazıyorum 5. Bu şekilde çizgimi seçiyorum. Bir tane dışarıya şu şekilde 2 tane attım. Artık kopyalama işlemi yapabiliriz. Merkezden merkeze iki tekerin arasındaki mesafe 250. Hemen copy komutuna giriyorum. Şeklimi seçtikten sonra mouse'un sağ tuşuyla Enter yaptım. Nereden tuttuğunuz eğer mesafe verecekseniz önemli değil. O her zaman merkezinden doğru kopyalayacak. Örneğin ben rastgele bir noktaya tıklatıyorum. Elimi tanıtıyorum ve ara mesafenin 250 olduğunu yazıp Enter tuşuna basıyorum. Komuttan çıkmak için bir Enter daha yaptım. Bakalım merkezden merkeze ölçümüz 250 olmuş mu? Measure bölümünde distance iki nokta arasındaki mesafeyi ölçmek için klavye kısa yolu ilk iki harfi D Enter yazabilirsiniz. Şöyle 2 tane karşılıklı noktaya tıklattığım zaman ya da beklediğimde bakın ikisinin arasının 250 olduğunu görebiliyoruz. Şimdi arabamızın arka bölümden veya ön bölümden nereden isterseniz çizimini yapabilirsiniz. Örneğin ön tekerin olduğu kısımda ortadan 78,09'luk bir yukarıya doğru ölçü görüyoruz. Hemen tıklatıyorum. Elimi yukarıya doğru tanıtıyorum. 78,09 yazıyorum.
Daha sonra sol tarafa doğru yukarıdaki ölçüden kontrol edin. 100 yazıyor. Ve yukarıya doğru 1.75 artı bir tane de 5'lik bir offset değeri olduğu için 80 yazıyorum. Yani ben dışarıya kadar gittim. Sol tarafa doğru 210, aşağıya doğru 128.07 yaptım. Ve bu çizdiğimi şöyle karşıya kadar birleştirdim. Arka kısımda şu bölümde bir yuvarlama yani bir radius görüyoruz. Radius 30. Bu bölümü biz yukarıdaki köşe yuvarlama komutumuz fillet komutuyla yapabiliriz. Komuta girer girmez hemen aşağıdan radius değerimi ayarlamak istediğim için radius seçeneğini seçtim ve olmasını istediğim radius 30'u yazıp enter'a bastım. İki çizgime de tıklatarak bu şekilde bir köşe yuvarlaması yaptım. Aynı şekilde şurada bir yuvarlama görüyorsunuz. 20 olacak şekilde. Yine komutumu yuvarlamak için komutuma giriyorum. Aşağıdan radius diyorum. Radius değerim 20 olduğu için 20 yazıp enter diyorum. Ve bu iki çizgimi de tıklatarak seçiyorum. Şuradaki bölüm 5'lik mesafeyi de hemen oluşturalım. Offset'e girer girmez mesafemi yazıyorum. 5 enter ve şu şekilde aşağıya doğru burayı da oluşturmuş oldum. Burada baktığınız zaman tekerleklerimizin trimlenmesi için önce şu aradaki kısmı oluşturalım. Daha sonra da ona göre tekerlerimizi bir ortaya çıkartalım. Buradaki kısımda önce çok fazla trim olmaması için şu içerideki şu bölümlerini bir sildim. Çünkü bu çizgileri sonradan temizlemek istemiyorum. Şimdiden temizledim ve bu çizgiyle aşağıya doğru olan mesafenin 5 olduğunu gördüm. Offset'e giriyorum. Eğer farklı ölçülerde birden fazla offset atacaksanız aşağıdan True seçeneğini seçelim arkadaşlar. True'ya girince direkt mouse'unuzun şekli küçük kutu yani seç oldu. Çizgine tıklatıp elini aşağıya doğru tanıt ve ilk mesafeni gir. 5 enter. Sonra yeni mesafe için tekrar çizgine tıklat, elini aşağıya doğru tanıt ve 20 yaz. Tekrar yeni mesafen için çizgine tıklattın, elini aşağıya tanıttın ve 5 yazdın. Bu şekilde birden fazla ölçü değeri girerek offset komutunu kullanmış oldum. Geldim şimdi trim komutuyla önce şu tekerleğimin dışını bir güzelleştireyim. Daha sonra aynı şuraları da boşaltayım ki güzel görünsün. Bu şekilde gayet güzel bir şekilde oluşturduk. Sağ tarafta şurada böyle içe doğru yine bir radius görüyorum 35 olarak. Hemen köşe yuvarlama komutunun fillet komutuna gireyim. Aşağıdan radius seçeneğiyle radiusumu 35 olarak ayarlıyorum. Ve buradaki iki tane çizgime tıklatarak köşe yuvarlamasını yapıyorum. Bunların arasındaki mesafenin 5 olduğunu gördüğüm için hemen offset komutuyla 5 enter diyeyim ve buradan aşağıya doğru bu köşe yuvarlamayı da sağlayayım. Şimdi trimleme işlemine geçmeden önce burada 45 derece açıyla bir çizgi görüyorum. Aşağıdan derece ayarım için polarımı yanındaki oktan açtım. 45'im seçili. Çizgi komutuna girdim. Tam ortadan şöyle rastgele boyutta bir çizgi çektim. Artık trim komutuyla gereksiz çizgilerinizi silebilirsiniz. Komuta girdikten sonra aşağıda kalan bu parçalarımı güzelce ve yine aynı şekilde burada istenmeyen parçalarımızı güzelce temizliyoruz. Bakın gayet şık oldu. Buradaki çizgiyi ölçü için kullanmak istiyorsanız kalabilir. Ölçü vermeyeceğim, sadece arabayı çizeceğim diyorsanız bu çizgiyi temizleyebilirsiniz. Aynı şekilde buradaki çizgimizi de isterseniz hazır trim komutundayken temizleyelim dedik. Ve böylece arabamızın tekerleklerini de güzel bir şekilde oluşturduk. Şimdi arkadaki kısımdan baktığınızda aşağıda şöyle 65'lik bir ara çizgi görüyorum. Hemen onu oluşturmak için offset'ime gireyim. Mesafemi farklı vereceğim için true diyeyim.
True'dayken hemen önce çizgimi seçiyorum. Elimi tanıtıyorum, 65 diyorum. Tekrar çizgimi seçiyorum. Elimi tanıtıyorum ve 65 diyorum. Çizgimi seçtim. Elimi tanıttım. Yeni değerim için 10 yazdım. Bu şekilde bir tane daha kalmış. Şuradan da bir 65 diyoruz. Bu şekilde ayarlamış olduk. Fakat çizgilerim aşağıya kadar uzaması gerekiyor. Hemen uzatma komutuyla uzatalım. Trim'in kendi için bünyesinde extend isimli bir komut var. Klavyeden ilk iki harfini yazarak da komuta girebilirsiniz. 2022'den önce bir versiyon kullanıyorsanız extend komutuna girince de enter yapmanız gerekir. Komuta giriyorum. Burada uzamasını istediğim çizgilerin üstünden mouse'uma tıklattım ve elimi tanıttım sadece. Bu şekilde yaptım. Tekrar trim komutuna gireyim ve şu aradaki istemediğim parçaları da şöyle güzelce temizleyeyim. Böylece bu ara çizgileri de oluşturmuş olduk. Sırada pencerelerimiz var. Pencerenin yerine baktığınızda sağ üstten 10 mesafe sağa, 10 mesafe aşağıya giderek pencerenin köşesini bulabiliriz. AutoCAD'deki mantık her zaman referans çizgiler kullanılmalısıdır. Hemen çizgi komutuna giriyorum. Şu köşeden üstüne çizebilirim. Sonra sileriz. Sağ tarafa doğru 10 mesafe, aşağıya doğru 10 mesafe yazdım ve komuttan çıktım. Böylece penceremin köşesini bulmuş oldum. Penceremin x mesafesi 45, yukarıdan aşağıya olan y mesafesi ise 55. Dikdörtgen komutuna gireyim. Hemen bir köşe noktası istediği için bu köşeye tıklatayım. Elimi tanıttığımda rastgele bir dikdörtgen görebiliyorum. Ölçü verebilmek için aşağıdan Dimension bölümüne mouse'unuzla tıklatabileceğiniz gibi klavyeden hangi harfi büyükse onu yazıp Enter'a da basabilirsiniz. Yani D-Enter da diyebilirsiniz. Siz Dimension'a girince ekrandaki dikdörtgeniniz kayboldu ama ölçüleri verdikten sonra gelecek. Önce X mesafesi yazılır. 45, Enter. Sonra Y mesafesi yazılır. 55, Enter. Elini aşağıya doğru tanıt, mouse'unu tıklat ve bu şekilde dikdörtgenini onayla. Dilerseniz şimdi şu köşelere çizdiğimiz fazla çizgileri seçelim ve yukarıdan silgi komutu ya da klavyeden delete tuşu ile silelim. Dikdörtgen komutuyla çizdiğiniz için şeklin üzerinde beklediğinizde dikdörtgeninizin bütün olduğunu, birleşik olduğunu görebilirsiniz. Birleşik çizgilere polyline diyoruz ve bunun özelliği aynı anda bütün köşeleri bir kerede yuvarlayabilirsiniz. Örneğin pencerelerimizin köşelerinin yarıçapı 5 gözüküyor. Hemen kenar köşe yuvarlama komutuma giriyorum. Aşağıdan radius'umu ayarlamak için radius diyorum. 5 enter diyorum. Ve şeklim birleşik çizgilerden oluştuğu için yani polyline olduğu için benim şeklim polyline diyorum. Çizgimin üzerine tıklatıyorum. Gördüğünüz gibi bütün köşeleri bir kerede 5'lik radius atmış oldunuz. Şimdi bizim pencerenin içeriden ölçüsü 45'ti. Hemen yanında 20 mesafe uzakta bir pencere daha var aynısı. Tabii ki tekrar çizmeyeceğiz. Ne yapacağız? Kopyalayacağız. Kopyalama komutuna yukarıdan giriyorum. Neyi kopyalamak istiyorsun? Şeklini seçiyorsun. Enter, boşluk veya mouse'un sağ tuşuna basarak bu bölümü geç. Mesafe vererek bir kopyalama yapacaksan nereye tıklattığın önemli değil. Her zaman için kendisi artı ara mesafeyi yazman gerekir. Rastgele bir noktaya tıklatıyorum. Penceremin kendisi 45'ti. Ara mesafenin de 20 olmasını istediğim için 65 yazıp Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi burayı yaptık. Bir kontrol etmek için komuttan çıkayım. Measure'ın altında yer alan distance'la iki nokta arasını bakın ölçüyorum. 20 olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bu pencereyi de sağ tarafa kopyalayalım. Kendisi 45. Ara mesafede 30 olarak verilmiş. Hemen copy komutuna girdim. Kopyalayacağım dikdörtgenimi seçtim.
Enter demek yerine mouse'un sağ tuşuna basabilirsin. Mesafe verirken istediğin yere tıklatabilirsin. Kendisi 45. Arayı da 30 düşündüğün için 75 yaz. ESC ile çık ve böylece pencerelerini de tamamlamış oldun. Geldin şimdi ön bölümde yer alan havalandırma deliklerinin açılmasına. Öncelikle önde bir 10 mesafelik şöyle ikinci bir çizgi var. Offset'ime gideyim. Hemen mesafemi 10 olarak yazdım. Enter dedim. Ve şöyle sol tarafa doğru bu çizgiyi bir attım. Bu çizgiden sonra havalandırmam 20 mesafe sağda, 5 mesafe aşağıda başlıyor. Yerini belirlemek için referans bir çizgi çizeceğim. Çizgi komutuna gidiyorum. Köşeden tıklattım. Sola doğru 20 Enter, aşağıya doğru 5 Enter dedim ve komuttan çıktım. Benim buraya bir dikdörtgen çizmem lazım. Bakalım kağıdımızda nasıl? 5'e 35'lik bir dikdörtgeniniz var. O zaman yukarıdan rectangle komutunu kullanabilirsiniz. Komutuna giriyorsun. Kenar köşeye tıklatıyorsun. Ölçü vermek için aşağıdan Dimension'a geldin. Ekranda kayboldu ama sen ölçü verdikçe düzelecek. 5 Enter, 35 Enter dedin ve elini sola tanıtarak tıklattın. Böylece buradaki tek parçayı bir oluşturmuş oldun. Bu parçaların kenar köşelerine bakarsan dörtlük radius sadece sağ kısımlarında olduğunu görebilirsin. Köşe yuvarlama komutun filletti. Girdin fillete. Aşağıdan radiusunu ayarlayacağım dedin. 4 Enter dedin ve komşu iki çizgiye tıklattın. Komuttan çıktı. Boşluk tuşuyla tekrar giriyorum. Ve burayı da oluşturmuş oluyorum. Şu fazladan çizdiğimiz çizgileri yine silelim. Şuradaki çizgimiz kısa kalmış. Hemen uzatalım. Komutumuz extend. Şu şekilde uzattım. Tekrar burayı trim'e ayarlayayım. Ve şimdi bunu çoğaltmam gerekiyor. Bu ızgaradan toplamda 5 tane var. Kendisi 5. Ara mesafesi de 5. Kopyalarken 10 demem gerekiyor. Çünkü kural neydi? Kendisi artı ara mesafeyi yazarak kopyalaman gerekiyor. Kopyalamayı şu şekilde yapabilirim. Kopyalama komutuna kopya girdim. Dikdörtgenimi seçtim. Enter ya da mouse'un sağ tuşuyla geçtim. İstediğin bir yerden tıklayabilirsin. Mesafe vereceksin. Şöyle yazabilirsin. 10. Sonra elini sola tanıt. 20. 30. 40. Hani bu şekilde çoğaltabilirsin. Gördüğün gibi oldu. Bu işlemi geri alıyorum. Ctrl Z. Bir de şurada çoklu dizi çoğaltma var. Hangi komut? Rectangular Array komutu. Komuta girip şeklini seçip Enter dersen şekil dizi şeklinde çoğalacak ve yukarıya baktığın zaman fark ettiysen kaç sütun, kaç satır istediğini soracak. Biz satır istemiyoruz. 3 yazan bölümü 1 yapalım. Yani sadece kendisi. Kaç tane yana doğru çoğalsın istiyoruz? 5. Ara mesafeleri 5'ti ama kural neydi? Kendisi artı ara mesafe yani 10. Fakat baktım sağa doğru çoğaldı. Sola doğru çoğalmasını istediğim için eksi 10 oluşturmuş olduk. Burayı Enter ya da ESC ya da Close Array ile kapatabilirsiniz. Bu şekilde havalandırma ızgaralarını da tamamlamış oldunuz. İşte harika bir uygulamayı da bitirdiniz. Dilerim bu ders sizler için faydalı olmuştur. Önce kendiniz çizmeyi deneyin. Daha sonra yapamadığınız bölümler için videodan yardım alın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.